Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Pratik, lezzetli, kolay kahvaltı menüsü tarifi hazırlıyorum. Tariflerimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Evet, bir gün öncesinde sardığım yaprak sarmama 2 tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Tencerenin yarısına gelecek kadar soğuk su ilavesi yapıyorum. Kenar yapraklarını üzerini kapatarak hava almayacak şekilde hazırlıyorum. Yağın üzerine alalım. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirelim. Buzlukta cevizli çörek hazırlamıştım. Buzluktan çıkardım. Buzluğunu çözdürdüm. 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Balkona 7 kişilik servis açarak masamı hemen hazırlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, masam hazır. Hemen kahvaltılıkları hazırlıyorum. Evet, kaymağım vardı. Kaymakları servis tabaklarına alıyorum. Zeytin, yeşil soslu zeytinim var. Bal, çilek reçeli, vişne reçeli servislerini hazırlıyorum. Peynir tabağı hazırlıyorum. Salamdan videodaki gibi gül hazırlıyorum. Ters çevirerek dikkatli bir şekilde gülü bardaktan çıkartarak çay tabağının üzerine alıyorum. Evet, 4-5 adet farklı peynir kullandım. Kaşar peynirini üçgen olacak şekilde dilimledim ve tabağa alıyorum. Yağsız süzme peyniri, az yağlı beyaz peyniri de dilimler halinde keserek servis tabağına alıyorum. Evet, köy peyniri var. Tam yağlı dilimler halinde keserek servis tabağına alıyorum. Hurma ve kayısıları aralara serpme yapıyorum.
Tozsuz çiğ badem. Evet, muzları servis tabağına dilimliyorum. Şöyle 2-3 tane de badem atıyorum aralara. Evet, salata tabağı hazırlıyorum. Domateslerimi yıkadım. İri olacak şekilde doğruyorum. Salatalarımın kabuklarını soyarak dilimler halinde servis tabağına alıyorum. Kıl biber, kahvaltılık çikolata, minik bir reçelim vardı. Peynir tabağına alıyorum. Hazırladığım kahvaltılıkları masama alıyorum. Böreğim nar gibi kızardı. Fırından çıkartıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Evet, yumurtalı pizza hazırlıyorum. 3 adet yumurtayı geniş bir kabın içine kıralım. Su bardağı yoğurt. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Biraz tuz ekleyelim. Karıştıralım. Bir kase doğranmış kaşar peyniri. Sucuk, domates, biber, salam, zeytin. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Tüm malzemeyi karıştıralım. Evet, bayat pidemiz var. Ortasını videodaki gibi keserek ayıralım. Ekmeği ters tarafını biraz suyla ıslattım ve yumurtalı karışımı orta kısmına yayıyorum. Evet, üzerine rendelenmiş kaşar peynirini her tarafına gelecek şekilde serpelim. Evet, suyum kaynadı. Hemen çayımı demliyorum. Evet, dolmamı kontrol ediyorum. Yumuşamış. Üzerindeki yaprakları hemen alıyorum. Zeytinyağı gezdiriyorum. Kapağını kapatarak pişirmeye devam ediyorum. Evet, soğuyan cevizli çöreğimi minik kareler halinde kesiyorum. Evet, bu cevizli çöreği herkes bayıldı. Tarifini açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet, baklavam var. Hemen servis tabağına alarak hazırlıyorum.
Baklava tarifini açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Böyle 6 adet patatesim var. Kabuklarını soyuyorum. Yıkayarak kurulama yapıyorum. Evet, patatesleri önce halka olarak kesiyorum. Daha sonra büyük, iri olacak şekilde elma dilimi keserek hazırlıyorum. Tekrardan kuruluyorum. Biraz zeytinyağı, tuz, biraz kekik karıştıralım. Aparatın içine alıyorum ve pişirmeyi bırakıyorum. Köfte ve pizzayı da fırına veriyorum. Çayı hemen servis için hazırlıyorum. Sarmamı da servis tabağına alıyorum. Patatesim nar gibi kızardı. Servis tabağına alıyorum. Evet, pizzam da hazır. Servis tabağına alarak biraz ılıması için kenarda dinlendiriyorum. Evet, köftelerim hazır pişmesi için pişirme aparatının içinde hemen kızarttım. Pizzamı dilimler halinde kesiyorum. Her şeyi masaya alıyorum. Kahvaltı masam hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.